Arkadaşlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ahşabı su geçirmez hale nasıl getiririz onu göstereceğim doğal yöntemlerle, vernik kullanmadan. Vernik biliyorsunuz bir müddet sonra ahşabın üstünden çıkıyor. Ahşap bunu içine emmiyor. Bunun için doğal bir ahşap, bir çam ağacından alınmış hiçbir işlem görmemiş. Üzerinde hiçbir vernik vesaire yok. Sadece işte burada kesim izlerini görüyorsunuz şuralarda. Direkt ufacık bir zımpara yapılmış. Şöyle hafif bir yüzey düzgün olsun şekliyle. İki parçaya bölüyorum bunu. Bir yüzeyine uygulayıp bir yüzeyine uygulamayacağız. Su geçirmezlik. Buna daha önce videolarımda çekip attığım doğal ahşap cilası. Aynı zamanda ahşabın bütün gözeneklerini doldurur diye söylemiştim. Ahşabın bütün gözeneklerini ve ahşapla uyumlu bir şekilde dolduracağı için çok güzel neticeler alınacak. Şimdi başlayalım. Ahşap cilamızdan alıyoruz biraz. Direkt uyguluyoruz arkadaşlar. Herhangi bir bez de olur. Elinize de herhangi bir zarar vermez. Elle de olur. Ama bezle daha güzel yedirebilirsiniz. Evet. Tek kat ahşap cilamızı sürdük. Arkadaşlar bu ahşap cilasının içinde bal mumu ve zeytinyağı ile yapılıyor. Ahşabın dokusuna işliyor, dokusuna, içine. Bunu ahşap emiyor. Tabi siz mesela dış mekanda kullanacağınız bir ahşap varsa bunu bir sefer bu cilayla cilalayıp tamam bitti demek yanlış olur. Birkaç sefer daha cilayı sürerseniz iyice emerse içine, ondan sonra sudan kurtulmuş olursunuz. Bunun başka bir yöntemi daha var. Onu da gelecek videolarımda göstereceğim. Şimdi çok az, hem de burada suyumuz var. Suyla deneyimizde göstereceğiz şimdi. Suyu dökeceğiz üstüne biraz. Şimdi uygulamadığımız alan burası. Uygulamadığımız alana şöyle damlatalım. Hemen çok fazla beklemeden ahşaba bir de uyguladığımız alana damlatalım. Burası emmeye başladı suyu. Bakın şimdi arkadaşlar. Şuradaki damlaların akışına bakalım, suyun veya. Dökelim biraz daha. Yukarıdan gelsin bize su. Şimdi bunu şöyle bırakalım. Bir bak alalım suyu. Burası ıslandı. Görüyorsunuz. Tek buraya dökelim. Daha iyi görünmesi için.
Ahşap içine suyu kabul etmiyor. Bu tabi daha tek kat. Bunu birkaç saat bekledikten sonra bir kat daha vurabilirsiniz. Maliyet de çok ucuz, uygun. Bütün su akacaktır arkadaşlar. Şu inmeyen damlaları görüyorsunuz. Yüzeyde hafif pürüzler, onlara takılıyorlar. Suyu içine almaz. Ama bu taraf suyu direkt emecek arkadaşlar. Bu su birazcık beklesek burada hiç su kalmayacak. Hepsini içine alacak. Buraya da dökelim. Böylece. Birazcık bekleyelim. Görelim. Burada direkt suyu içine çekecek. Burada su yüzeyde böyle kalacak arkadaşlar. Dediğim gibi bu ilk kat. Görüyorsunuz bu küçük damlacıklar görülebiliyor mu bilmiyorum ama bakın burada su azalıyor. Burada suyumuz aynı şekilde üstünde duruyor. Burada suyu emmiyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ama bu taraf suyu neredeyse tamamen emdi. İşte bu kadar arkadaşlar. Burada neredeyse hiç su kalmadı. Dediğim gibi doğal ahşap cilası ile bunu sağlayabilirsiniz. Maliyetleri de çok ucuz. Kanalımda bunun nasıl yapıldığını da detaylı şekilde anlattım. Özellikle dış mekanda bakın yukarıda artık hiç su kalmadı. Çok az bir şey akmaya çalışıyor. Ama burada hiç hiçbir şey yok. Hepsi akıp gidiyor aşağıya. Dış mekanlarda kullanacağınız ahşaplar için yağmur, kar, hava koşullarına dayanıklılık sağlamak adına bahçenizdeki bir masa, bilemiyorum, işte kır evinizdeki dış mekanlarda kullanacağınız ahşaplara bunu öneririm arkadaşlar. Çok basit bir şekilde de uygularsınız. Birkaç kat uyguladığınız takdirde hiç bir etki kalmayacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun.